Merhaba gezginler. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Bugün Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'dayız. Doğu Londra'da Isle of Dogs'un parıldayan silüetleri önümüzde yükseliyor. Cam kuleler gökyüzünü çiziyor, su, yüzeyi binaları ayna gibi geri yansıtıyor. Adını fısıldayın, Canary Wharf. Finansın kalbi, modern mimarinin vitrin alanı, beklenmedik bir şekilde sanat ve yeşille dolu bir şehir parçası. Hazırsanız bu ritme birlikte ayak uyduralım. Burası ne ve neden önemli diye sorarsanız, Canary Wharf, Londra'nın çağdaş iş merkezi, aynı zamanda alışveriş galerileri, restoranları, açık hava sanat koleksiyonu ve etkinlikleriyle yaşayan bir mahalle. En ikonik silüeti, piramit çatısıyla tanınan One Canada Square. Binayı tasarlayan isim, gökdelenleriyle dünyaca ünlü mimar Cesar Pelli. 91 yılında tamamlanan bu kule, yıllarca ülkenin en yüksek binası, unvanını taşıdı ve bugün hala bölgenin görsel pusulası. İçeride halka açık bir seyir terası yok. Bu yüzden kuleyi en iyi dışarıdan, su kıyılarından izlersiniz. Bu ayrıntılar, kentin endüstriyel liman geçmişinden küresel bir iş bölgesine dönüşümün güçlü sembolünü de açıkça anlatır. Neredeyiz ve nasıl geliriz? Canary Wharf, Londra'nın doğu yakasında, Thames Nehri'nin kıvrımıyla çevrili Isle of Dogs üzerinde. En hızlı bağlantı Elizabeth hattı ile Canary Wharf istasyonuna. Jubilee hattı ile yer altından Docklands Light Railway ile ise sürücüsüz trenlerin geniş pencerelerinden geçerek ulaşırsınız. İstasyonlarda asansörler ve düz ayak erişim seçenekleri vardır. Özellikle Docklands Light Railway ağının tamamı platformdan trene seviyeli erişim sağlar. Nehir üzerinden gelmek isterseniz, Uber Boat by Thames Clippers'ın Canary Wharf iskelesi, West Ferry Circus'un hemen yanında. İskeleden şehrin merkezine doğru keyifli bir rota çalışır. Ne zaman gelmeli? Hafta içi öğle saatleri plaza hayatının en canlı zamanı. İş çıkışı ile akşam arası, cam cepheler gün batımını yakalarken, ışık ve yansıma avcıları için altın saat gibidir. Kış aylarında, Ocak sonu ile Şubat başı arasında düzenlenen Winter Lights Işık Festivali karanlığı, renkli enstalasyonlarla aydınlatır. Yaz aylarında ise Summer Lights, gündüz ışığını eserlerin malzemesi haline getirir. Bu iki etkinlik, aynı sokaklara iki farklı ruh verir. Ne kadar süre ayırmalı, bir bakayım derseniz, 1 saatlik kısa turla ana köşeleri görürsünüz. Sanata, mimariye ve su kıyısı yürüyüşlerine meraklıysanız, 2 ila 3 saat rahat akar. Alışveriş, müze ve bir kahve molası eklerseniz, yarım gün planı tadından yenmez. Müze demişken, West India Quay üzerindeki London Museum Docklands, bölgenin liman geçmişini anlatan ücretsiz bir müzedir. 10 sabah ile 5 akşam arası açıktır. Nasıl gezilmeli ve bilet gerekir mi? Mahalleye giriş ücretsizdir. Başlangıç için Elizabeth hattı istasyonundan Crossrail Place Roof Garden'a çıkın. Bu kapalı bahçe, yaz-kış yeşil kalarak nefes aldırır ve ücretsizdir. Bahçenin plantasyonları, doğu ve batı yarımküre bitkileri olarak kurgulanmıştır. Tam ortasından geçen meridyen çizgisine göz kırpar. Birkaç adımda amfitiyatroya varır, bazen küçük performanslara denk gelirsiniz. Ardından yer altındaki Jubilee Place ve Canada Place pasajlarına süzülüp Reuters Plaza'ya çıkın. Burada Konstantin Gırçiç'in Six Public Clocks yerleştirmesini bulun. 12 saat kadranı, zamanı değil, tek tek rakamları gösterir. Günün sonunda su kıyısına inip Eden Dock çevresinde dolaşın. Kışın buz pisti için bilet gerekir. Biletler çevrimiçi olarak satılır ve pist Canada Square Park'ta kurulur. Kış ışıkları ile buzun üstünde süzülmek keyiflidir. Yazın açık su yüzmeyi merak edenler için Eden Dock'ta lisanslı ve gözetimli seanslar düzenlenir. Önceden rezervasyon yapılır. Nehirden dönmek isterseniz Uber Boat iskelesi birkaç dakikalık yürüyüştedir. Mutlaka görülmesi gerekenler neler? 1. Crossrail Place Roof Garden'da kemerli ahşap kabuğun altındaki yürüyüş yolları. Bitkilerin arasından yükselen çatı iskeletinin çizgileri fotoğrafta harika çıkar. 2. Reuters Plaza'daki Six Public Clocks. Saatlerin gölge oyununu yakalayın. 3. Su kıyısı promenatları ve köprüler. Cam cephelerin uzun yansımaları akşam mavisinde en güzelini verir. 4.
Açık hava sanat rotası. Canary Wharf'ın koleksiyonu, Londra'nın en büyük ücretsiz açık hava sanat koleksiyonudur. Yüzün üzerinde kalıcı eser, heykeller ve entegre mimari işler mahalle boyunca dağılmıştır. Haritayı alıp küçük bir sanat avına çıkın. 5. Zamanınız varsa West India Quay yönünde yürüyüp London Museum Docklands'e uğrayın. Depolardan müzeye dönüşen binanın kalın tuğlaları ve ahşap kirişleri bölgenin hafızasını duvarda taşıyor. Gün içinde en uygun saat hangisi? Sabah erken saatler, plaza henüz uyanırken sakin kareler verir. Öğle saatleri tempolu ve canlıdır. Gün batımında cam kulelerin rengi değişir. Su yüzeyindeki yansımalar güçlenir. Kalabalıktan kaçmak isterseniz hafta içi sabah ya da pazar sabahı iyi bir tercihtir. Aileyle gelirseniz kolay buluşma noktası olarak Elizabeth hattı çıkışlarını veya Six Public Clocks heykelini seçin. Görünür ve ulaşımı rahattır. Pratik bilgiler önemli. Alışveriş galerilerinin çekirdek çalışma saatleri, hafta içi 10 sabah ile akşam 8, cumartesi 10 sabah ile akşam 7, pazar günleri öğlen 12 ile akşam 6 arasıdır. Mekanlar değişiklik gösterebilir, bazı restoran ve barlar daha geç kapanır. Kışın buz pistine gitmeyi planlıyorsanız, akşamüstü seansları hızlı tükenir. Yazın açık su yüzme seansları için ön kayıt gerekir ve can kurtaran eşliğinde yapılır. Yanınıza rahat yürüyüş ayakkabısı alın. Rüzgar su kıyısında serin hissettirebilir, ince bir kat iyi olur. Yaz güneşinde şapka ve güneş kremi, kışta eldiven ve sıcak bir içecek keyif katar. Ulaşımın ritmi nasıl? Elizabeth hattı ile merkezdeki duraklara dakikalar içinde ulaşırsınız. Jubilee hattı, London Bridge ve Westminster yönüne hızlı bağlantı sağlar. Docklands Light Railway, sürücüsüz trenlerin önü açık vagondan şehir manzarası sunar ve ağın tamamı düz ayak erişim prensibiyle tasarlanmıştır. Nehir yolu tercihinde Uber Boat ile Tower, Greenwich veya Battersea yönüne giderken, Thames manzarası bonus olur. İlginç detaylar ve fotoğraf noktaları. Crossrail Place Roof Garden'ın kabuğunu tutan üçgen strüktürün altından aşağı doğru kadrajlayın, arkada yükselen kuleler fotoğrafa derinlik verir. Reuters Plaza'da saat heykellerinin arasına girip, tek bir büyük rakamı ön plana alarak çekim yapın. Canada Square Park'ta, akşamları camlar üzerinde uzayan yansımaları yakalayın. Kışın buz pistinin saydam çatısı kar yağsa, bile ışığı içeri bırakır. Yaz akşamlarında Eden Dock'ta su üstünde kürek çeken paddleboardcular, kadraja hoş bir hareket katar. Bölgedeki etkinlikler neler? Ocak sonunda Winter Lights ile ışık enstalasyonları mahalleyi bir keşif haritasına çevirir. Yaz boyunca Summer Lights, gün ışığını eserlerin malzemesi yapar. Canada Square Park'ta açık hava gösterimleri, canlı yayın spor ekranları ve dönemsel kurulan mini festivaller olur. Kış sezonunda buz pisti, sonbahar sonundan ilkbahar başına kadar uzun bir takvimle açık kalır. Bugün burada ne var derseniz, mahalle takvimi sık sık güncellenir. Halk arasında anlatılan küçük efsaneler var mı? Reuters Plaza'daki, saatlerin önünde buluşanların randevuları gecikmez derler. Yansımaları seviyorsanız, yağmur sonrası taş zeminde, One Canada Square'in zirvesini, piramidin tepesindeki uyarı ışığıyla birlikte, tek karede yakalayanların dilekleri kabul olurmuş. Crossrail Place Roof Garden'da, meridyen çizgisinde bir an durup, doğu ile batının dengesini dileyenin günü bereketli geçer diyenler de var. Bilimsel kanıt yok ama gülümseme garantili. Kimler için uygun? Çocuklu aileler için düz, zemin, bebek arabasıyla rahat hareket imkanı ve açık hava sanat avı oyunu var. Yaşça büyük gezginler için banklar, kapalı bahçe ve rüzgardan korunaklı alanlar konfor sağlar. Erişilebilirlik açısından Elizabeth hattı, Jubilee hattı ve Docklands Light Railway'de asansör ve düz ayak erişim seçenekleri bulunur. Romantik bir akşam isteyenler için gün batımı ile mavi saat arasında su kıyısı yürüyüşü birebirdir. Spor ve doğa isteyenler yazın açık su yüzme seanslarını değerlendirebilir. Neden görülmeli? Çünkü Canary Wharf yalnızca iş kulelerinden ibaret değil. Yüzün üzerindeki açık hava eserinden oluşan koleksiyon, çağdaş sanatı sokakla kaynaştırıyor. Cam, çelik ve su birleştiğinde şehir başka bir tınıya bürünüyor. Aynı gün içinde ücretsiz bir çatı bahçesinde
tropik bitkiler arasında yürüyebilir. Bir tasarım, saat enstalasyonunun altında buluşabilir. Akşam ise ışık festivali ile aynı sokakları bambaşka görürsünüz. Bu çeşitlilik, şehrin dönüşme gücünü hissettirir. Ziyaretin sonu için küçük bir rota daha bırakayım. Elizabeth hattı istasyonundan Crossrail Place Roof Garden'a çıkın. Bahçeyi doğudan batıya yürüyün, amfiteyatroda bir nefes alın. Aşağıya inip Jubilee Place içinden Reuters Plaza'ya geçin, Six Public Clocks önünde kısa bir fotoğraf molası verin. Canada Square Park'ta durup çevre cepheleri okuyun. Zamanınız kalırsa West India Quay yönünde müzeye uğrayın. Dönüşte Uber Boat iskelesine yürüyün ve şehri su üstünden başka bir ritimde izleyin. Kapanışa gelirken sorayım. Bir şehri camdan mı okursunuz, sudan mı, yoksa sanatın izini sürerek mi? Burada üçü birden mümkün. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Anlatımı beğendiyseniz kanalı takip edin. Şimdi düşünün. Canary Wharf'ta sizin hikayeniz nerede başlıyor? Bir çatı bahçesinde, ışıklı bir heykelin altında mı? Yoksa nehirde ilerleyen bir teknenin arkasında kalan dalga çizgisinde mi? Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.